Bir padişah düşün, hayatının 23 yılını karanlık bir odada geçirdi. Kardeşlerinin öldürüşünü dinledi. Tahta çıktığında ise artık tek bir korkusu vardı. Ya sıra bana gelirse? Tarih onu deli diye yazdı. Ama belki de Osmanlı'nın en yalnız hükümdarı oydu. 1615 yılı İstanbul, Topkapı Sarayı'nın içinde bir çocuk dünyaya geldi. Adı İbrahim. Ama bu çocuk hiçbir zaman gerçek bir çocukluk yaşamayacaktı. Çünkü Osmanlı'da şehzade olmak, tahtın adayı olmak demekti. Ve bu da ölümün gölgesiyle yaşamak demekti. Babası 1. Ahmet, annesi Kösem Sultan'dır. Osmanlı Hanedanı'nın belki de en trajik kaderli çocuğu. Henüz beşikteyken büyük bir karanlığın içine doğmuştur. Sultan İbrahim'in çocukluğu sıradan bir şehzade hayatı değildir. O, kafes sisteminin içine doğan ilk kuşaklardan biridir. Peki kafes nedir? Osmanlı'da kardeş katlinin yerini alan sistemdir. Şehzadeler artık sancaklara gönderilmez, sarayın içinde özel odalarda tutulur. Dış dünya ile bağları kesilir. Evlenmeleri, çocuk sahibi olmaları, eğitim almaları bile sınırlıdır. Kısacası yaşarlar ama aslında yaşamazlar. Sultan İbrahim tam 23 yıl boyunca bu kafes hayatında tutulmuştur. Hayatın en verimli çağları 4 duvar arasında geçmiştir. İbrahim henüz 3 yaşındayken babası 1. Ahmet ölür. Tahta amcası 1. Mustafa geçer. Fakat Mustafa akıl sağlığı bozuk olduğu gerekçesiyle indirilir. Ardından ağabeyi 2. Osman yani Genç Osman tahta çıkar. Ve tarih sahnesinde Osmanlı'nın en karanlık olaylarından biri gerçekleşir. Genç Osman Yeniçeriler tarafından önce Yedikule zindanlarına götürülüp ağır işkencelere maruz bırakıldıktan sonra boğularak öldürülür. Onun ölümü Osmanlı'da bir ilktir. Sultan İbrahim bu sırada henüz küçük bir çocuktur. Ama sarayın içinde yayılan çığlıkları, korkuyu, paniği görür. Bir padişahın nasıl öldürülebileceğini kendi gözleriyle öğrenir. Bu olay onun zihnine kazınır. Padişah olmak, ölümü garanti etmek demektir. Sonra tahta ağabeyi 4. Murat çıkar. Osmanlı'nın en sert, en zalim padişahlarından biridir. Devleti kurtarmak için kardeşlerini tek tek öldürür. Şehzade Beyazıt, Şehzade Süleyman, Şehzade Kasım. 3 kardeş ard arda yok edilir. Ve kafeste kalan tek kişi Sultan İbrahim. Artık hayatta kalan tek erkek hanedan üyesidir. Bu da onu kurtarmak yerine daha da tehlikeli hale getirir. Çünkü Osmanlı geleneğinde şu düşünce vardır. Tek şehzade varsa, o da öldürülürse hanedan biter. Bu yüzden İbrahim hem en değerli hem de en riskli kişi haline gelir. Sultan İbrahim 23 yıl boyunca ne gerçek eğitim alır, ne ordu görür, ne halkla temas eder, ne devlet yönetimini öğrenir. Sadece korku öğrenir. Her sabah kapının açılmasını, bugün öldürülecek miyim diye endişeyle bekler. Rivayetlere göre gece uyuyamaz, sürekli kapı arkasında ses dinler, ayak seslerine irkilir, hizmetkarların bile onu öldürmek için geldiğini sanır, zihni yavaş yavaş çökmeye başlar. 4. Murat Osmanlı tarihinin en sert padişahlarından biriydi. Devleti ayakta tutmak için 3 kardeşini gözünü kırpmadan boğdurmuştu. Ama 4. Murat'ın asıl trajedisi burada başlıyordu. Kendi çocukları da olmuştu fakat hiçbirisi yaşamamıştı. Erkek evlatları küçük yaşta ölmüş, hanedan kendi kanından devam edemez hale gelmişti. Bu yüzden
devletin geleceği tamamen kafeste yaşayan, hayattan kopmuş, korkular içinde büyümüş kardeşi İbrahim'e kalmıştı. Ve 4. Murat bunu kabul edemiyordu. 1639'dan sonra ağır bir hastalığa yakalandı. Vücudu çökmüş, zaman zaman bilincini kaybetmeye başlamıştı. Ölüm yaklaştıkça tek bir soruya kilitlendi. Ben ölünce bu devleti kim taşıyacak? Gözünün önüne tek cevap geliyordu. İbrahim taşıyamaz. Korkak, içine kapanık, yıllardır kafeste yaşayan bu şehzade ona göre Osmanlı'yı felakette sürükleyecekti. Bu yüzden son ve en sarsıcı kararını verdi. Ulemayı çağırdı ve Şehzade İbrahim'in öldürülmesi için fetva istedi. Hatta daha ileri giderek Osmanlı hanedanını bile yeterli görmedi. Tahta kendi soyundan birini değil, Kırım Hanı'nın geçmesini istedi. Yani fiilen Osmanlı hanedanını sona erdirip devleti başka bir hanedana bırakmayı planladı. Bu Osmanlı tarihinin eşi benzeri olmayan bir durumdu. Tam bu noktada devreye tek bir kişi girdi. Annesi Kösem Sultan. Oğlunu değil, hanedanı korumak için direndi. Fetvayı durdurdu, sarayı ikna etti. 4. Murat'ın son emrini fiilen boşa çıkardı. İbrahim hayatta kaldı ama artık çok geç kalınmıştı. Sultan İbrahim ağabeyinin bile kendisini öldürmek istediğini öğrenmişti. 1640 yılı 4. Murat ölür. Vezirler kafese gelir. Kapıyı çalarlar. Padişah olduğunu söyler İbrahim'e. Ama İbrahim buna inanmaz. Beni öldürmeye geldiniz deyip kapıyı kilitler. Saatlerce vezirler ikna etmeye çalışır. Ve tahtı istemez. Bundan dolayı annesi Kösem Sultan'a haber verilir. Ve Kösem Sultan oğlu 4. Murad'ın cenazesini bizzat kendisine gösterir. Abisinin cenazesini gören İbrahim ağlamaya başlayarak ağzından şu kelimeler dökülür. Demek gerçekten öldü. Ve işte o an 20 yıl boyunca her an öldürülecek korkusuyla yaşayan İbrahim birden dünyanın en güçlü insanı olur. Ama artık çok geçtir. Çünkü tahta çıkan kişi bir padişahın gücüne ve ihtişamına sahip birisi değil, travmayla yoğrulmuş bir zihindir. 1640 yılında İbrahim tahta çıktı. Osmanlı'nın 18. padişahı 97. İslam halifesiydi. Ama zihni hala kafesteydi. Hatta ilk emirlerinden birisi kapılar kilitli kalsın, kimse habersiz girmesin. Tahta çıkmıştı ama hala kendisini idam mahkumu gibi hissediyordu. Bu sırada sarayda başka bir korku daha vardı. İbrahim'in hiç çocuğu yoktu. Eğer ölürse Osmanlı hanedanı sona erecekti. Bu yüzden devlet aklı şöyle dedi. Önce şehzade üretilecek, sonra padişah iyileştirilecek. İbrahim artık bir insan değil, biyolojik bir proje haline gelmişti. Kösem Sultan ve harem görevlileri İbrahim'i cariyelerle ilişkiye zorladılar. Ama İbrahim kadınlardan korkuyordu. İnsan temasına yabancıydı. Geceleri uykusunda bağırıyordu. Cinsel gücü artsın diye macunlar, otlar, iksirler, şuruplar verildi. Bu maddeler İbrahim'in zihnini daha da bozdu. Ama 1642 yılında ilk çocuğu doğdu. Şehzade Mehmet, sonra Süleyman, Ahmet, Orhan, Cihangir. Hanedan kurtulmuştu. Ama padişah artık geri dönüşsüz şekilde çökmüştü. 1642 yılı Topkapı Sarayı artık sadece bir iktidar merkezi değil, aynı zamanda bir korku sarayıydı. Sultan İbrahim geceleri uyuyamıyor, sürekli ağrılardan şikayet ediyor. Zaman zaman saatlerce konuşmadan oturuyor. Zaman zaman ise aniden bağırarak etrafındakileri korkutuyordu. Vezir-i-Azam Kara Mustafa Paşa'nın yazdığı Hatt-ı Hümayun'da şöyle diyordu. Ne kollarım vardır ne başım. Şöyle sıkılsam var ki ölüyorum. Halim gayet yamandır. Bu artık siyasi bir sorun değil, psikiyatrik bir çöküştü. Ve saray tıbbın değil, metafiziğin kapısını çaldı. Cinci Hüseyin Hoca Safranbolu'da doğmuştu. Dedesi vaizdi, babası şeyhti.
Kendi iddiasına göre soyu Sadreddin Konevi'ye kadar uzanıyordu. İstanbul'a geldiğinde Süleymaniye Medresesi'nde okudu. Ama sihirle ilgileniyordu, efsun yapıyordu, cin çağırdığı söyleniliyordu. Nefesi kuvvetli diye ün salmıştı. Bu yüzden medrese hocaları onu dışladı. Diploması bile yoktu. Ama halk arasında adı yayılmıştı. Okuduğu dualar hastaları ayağa kaldırıyor. Cinci Hüseyin Efendi'nin hayatındaki asıl kırılma noktası Sultan İbrahim'in ruhsal rahatsızlıkları sebebiyle saraya çağrılmasıyla başlamıştır. Kaynakların ortak ifadelerine göre padişahın uzun süredir devam eden huzursuzlukları, korku nöbetleri ve iç sıkıntıları hekimler tarafından giderilememiş, bunun üzerine çaresiz kalan hekimler manevi tedavi yollarına başvurmuştur. Bu süreçte Valide Kösem Sultan'ın tavsiyesiyle Hüseyin Efendi saraya davet edilmiştir. Cinci Hoca saraya geldiğinde tılsımlar okudu, dualar üfledi, muskalar yazdı, kurşun döktü. Padişahın başında saatlerce fısıldadı. İbrahim birkaç gün sonra biraz sakinleşti. Ve işte burada tarihin en tehlikeli cümlesi kuruldu. Demek gerçekten iyileştiriyor. Sultan İbrahim ilk kez bir devlet adamına değil, bir hocaya, bir efsuncuya, bir telkincinin sözlerine tutunuyordu. Okunan dualar, yapılan telkinler, korkuların üzerine fısıldanan sözler. Sultan İbrahim kendisini ilk kez güvende hissettiğini söylüyordu. Bu Hüseyin Efendi için bir başlangıçtı. Ama Osmanlı için geri dönüşü olmayan bir sürecin de kapısıydı. Kısa sürede Hüseyin Efendi saraydan çıkmaz oldu. Padişah en küçük kararsızlıkta onu çağırıyor, korkularını onunla paylaşıyor, hatta devlet işlerine dair görüşlerini bile ondan alıyordu. Kaynaklara göre Sultan İbrahim artık önemli kararlar almadan önce cinci ne der diye sorar hale gelmişti. Ve işte tam bu noktada Cinci Hüseyin Efendi artık yalnızca bir hoca değil, bir güç odağı haline gelmişti. 1642 yılında henüz medrese tahsilini bile tamamlamamış olmasına rağmen padişah fermanıyla Sahn-ı Seman müderrisliğine, ardından Süleymaniye Medresesi'ne tayin edildi. Dönemin Şeyhülislam'ı Zekeriya Yahya Efendi bu atamaya sert şekilde karşı çıktı. Ancak saraydan gelen cevap netti. Padişahın iradesi. Bu cümle Osmanlı ilmiye sisteminin fiilen çöktüğü andı. Çok geçmeden Hüseyin Efendi padişah oncası unvanını aldı. Ardından İstanbul Kadılığı payesiyle Galata Kadılığı'na getirildi. Ve 1644 yılında artık devletin en kritik makamlarından birine ulaştı. Anadolu Kazaskerliği. Kazaskerlik, kadı ve müderris tayinlerinin anahtarıydı. Yani yüzlerce insanın kaderi artık tek bir adamın masasından çıkıyordu. Naiman'ın aktardığına göre Hüseyin Efendi'nin evi bu dönemde resmi bir devlet dairesine dönüşmüştü. Sabahın erken saatlerinden itibaren kapısında kuyruklar oluşur, içeride yazıcılar, aracılar, katipler çalışıyor, tayin isteyenler hediyelerle içeri giriyordu. Osmanlı'da ilk kez görevler açık artırma gibi dağıtılıyordu. Kim daha çok verirse, kim daha çok bağlanırsa, kim daha sadakat gösterirse kadı olurdu. Müderris olurdu, kazaskeri olurdu. Ve sarayda artık şu fısıltı dolaşıyordu. Bab-ı Ali bir kapıdır. Ama gerçek kapı Cinci Hoca'nın evidir. Bu yüzden çağdaş tarihçiler onu daha sonra Rus tarihinde görülecek Rasputin'e benzetmiştir. Çünkü o da resmi bir makamda değil, padişahın zihninde hükmediyordu. Sadrazam Kemankeş Mustafa Paşa bu tehlikeyi fark eden ilk isimlerden biridir. Hüseyin Efendi'nin padişahın üzerindeki etkisini kırmak istemiş, saraydaki bu görünmez iktidarı sınırlamaya çalışmıştır. Ancak bu mücadeleyi kaybeden taraf olur. 1644 yılında Kemankeş Mustafa Paşa idam edilir ve bu idam sarayda tek bir gerçeği kesinleştirir. Sultan İbrahim'e giden yol artık Cinci Hüseyin Efendi'den geçmektedir. Bu noktadan sonra Hüseyin Efendi'nin serveti akıl almaz boyutlara ulaşır.
Evliya Çelebi'nin ifadesiyle konağı bir paşa sarayından farksızdır. Altın ve gümüş kaplar, sandıklar dolusu mücevher, samur kürkler, değerli kumaşlar. Bazı vezirlerin bile sahip olamadığı ihtişam artık bir hocanın elindedir. Ama Osmanlı'da güç ne kadar hızlı yükselirse düşüş de o kadar kanlı olur. Çünkü Cinci Hüseyin Efendi artık sadece güçlü değildir. Aynı zamanda herkesin korktuğu, herkesin nefret ettiği ve herkesin düşmesini beklediği bir figürdür. Saray entrikalarının ortasında imparatorluğu fiilen yöneten bu görünmez adam farkında olmadan kendi sonunu hazırlamaktadır. 1645 yılına gelindiğinde Cinci Hüseyin Efendi'nin saray içindeki nüfusu zirve noktasına ulaşmıştı. Ancak bu yükseliş devlet düzeni açısından ciddi rahatsızlıklara yol açıyordu. Özellikle ilmiye sınıfı içinde görevlerin para karşılığı dağıtıldığına dair söylentiler artık gizli fısıltılar olmaktan çıkmış, açık şikayetlere dönüşmüştü. Kaynakların aktardığına göre İstanbul'a gelen birçok mağdur kadı ve müderris görevlerinden haksız yere alındıklarını, yerlerine rüşvet veren kişilerin getirildiğini iddia ederek saraya dilekçeler sunmaya başlamıştı. Bu dilekçelerde Cinci Hüseyin Efendi'nin ismi açıkça geçiyor. Tayinlerin büyük kısmının onun aracılığıyla yapıldığı belirtiliyordu. Bu durum Sultan İbrahim çevresinde bile rahatsızlık yaratmaya başladı. Çünkü Hüseyin Efendi'nin sahip olduğu güç artık yalnızca bir saray hocasının nüfusu değil, doğrudan devletin işleyişini tıkayan bir unsur haline gelmişti. 1646 yılı başlarında dedikodular daha da yoğunlaştı. Hüseyin Efendi'nin kazaskerlik makamı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanıldığı, ilmiye kadrolarını adeta açık artırmaya çıkarıldığı ve bu yolda kısa sürede olağanüstü bir servet edindiği yaygın bir kanaat haline geldi. Bu baskılar sonucunda Sultan İbrahim ilk kez geri adım atmak zorunda kaldı. 17 Nisan 1646'da Hüseyin Efendi Anadolu Kazaskerliğinden alındı. Ardından kendisine tahsis edilen saraydan çıkarıldı ve İzmit'e sürgüne gönderildi. Bu karar Osmanlı Sarayı'nda nadir görülen bir durumdur. Çünkü Hüseyin Efendi bugüne kadar padişahın en güvenli isimlerden biriyken artık bir anda gözden düşmüştür. Ancak bu düşüş kalıcı olmayacaktır. Sürgünden yalnızca birkaç gün sonra Hüseyin Efendi'nin İstanbul'a dönmesine izin verildi. Fakat saray çevresindeki huzursuzluk sona ermedi. Bu kez tekrar padişahın gazabına uğrayarak Gelibolu'ya gönderildi. 10 gün süren bu ikinci sürgünün ardından Sultan İbrahim'in izniyle yeniden İstanbul'a döndü. Bu gelişmeler Sultan İbrahim'in ruhsal kararsızlığını da açıkça göstermektedir. Bir yandan Hüseyin Efendi'den şikayet edenleri dinliyor, öte yandan onu tamamen gözden çıkaramıyor, sık sık karar değiştiriyordu. Böylece sarayda hem Hüseyin Efendi'nin düşmanları hem de onu koruyanlar arasında sürekli bir güç mücadelesi yaşanıyordu. Sultan İbrahim'in zihinsel çöküşü en net biçimde harem üzerindeki paranoyasında görülür. Artık padişah için en büyük tehdit düşman orduları değil, sarayın içindeki kadınlardır. Kaynaklara göre Sultan İbrahim cariyelerin kendisine ihanet ettiğine, dışarıyla gizlice ilişki kurduklarına, hatta kendisini zehirlemeye çalıştıklarına inanmaya başlamıştır. Bu düşünceyi besleyen kişilerden biri de Cinci Hüseyin Hoca'dır. Cinci Hoca padişahın şüphelerini yatıştırmak yerine daha da körüklemiş, ona sürekli manevi tehdit olduğunu, sarayda uğursuz ruhların bulunduğunu telkin etmiştir. Bu noktadan sonra Sultan İbrahim kararlarını artık siyasi değil, tamamen korku refleksiyle alır. Osmanlı kaynaklarına göre Sultan İbrahim'in 8 resmi eşi vardır. Bunların en bilinenleri Hatice Turhan Sultan, Şivekar Sultan, Saliha Dilaşüp Sultan ve Hatice Muazzez Sultan'dır. Bu evliliklerin büyük kısmı siyasi değil, doğrudan hanedanın devamını sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu sebeple sarayda padişahın kadınlarla ilişki kurması teşvik edilmiş, harem adeta bir şehzade üretim merkezi gibi işlemiştir. Ancak Sultan İbrahim'in kadınlara karşı normal bir ilgi değil, takıntılı ve dengesiz bir yaklaşım sergilediği anlaşılmaktadır.
Kaynaklar padişahın özellikle fiziksel özellikleri aşırı takıntılı olduğu, kimi zaman sadece belirli tiplerle kadınları görmek istediğini kaydeder. En çok aktarılan örneklerden biri Sultan İbrahim'in aşırı kilolu bir kadın istemesidir. Kızlar Ağası uzun arayışlardan sonra padişah iri yapılı bir cariye bulmuş, padişah bu kadına Şekerpare adını vermiştir. Bu Şekerpare adlı cariye tam olarak 150 kiloydu. Şekerpare saraya girdiğinde sıradan bir cariye değildi. Zeki, girişken, ikna kabiliyeti yüksek, dili keskin ve psikolojiyi okur gibi insan okuyan bir kadındı. Sarayda herkesin zayıf noktasını sezebiliyordu. Kösem Sultan'a sadakat gösteriyor, Sultan İbrahim'e ise tam anlamıyla bağımlılık yaratıyordu. Şekerpare padişahın yalnızlığını fark etmişti. Onun korkularını, bedensel takıntılarını, aşırı duyarlılığını çok iyi çözümlemişti. Ve Sultan İbrahim de giderek artan balık etli kadın takıntısını bilinçli biçimde besledi. Şekerpare bu zaafı bir iktidar aracına çevirdi. Şekerpare Sultan İbrahim'in cariyesi olduktan sonra sarayda yalnızca bir cariye değil, fiilen bir güç odağı haline geldi. Rivayetlere göre Şam eyaletinin vergi gelirleri kendisine tahsis edildi. Kendi adına köşkler yapıldı. Harem içinde özel dairesi, dışarıda arabaları, hizmetkarları oldu. Ama asıl güç paradan değil, erişimden geliyordu. Sultan İbrahim'e ulaşmak artık iki kapıdan geçiyordu. Biri Cinci Hoca'nın odası ya da cariyesi Şekerpare'ydi. Devlet adamları, sadrazamlar, kadılar, müderrisler. Tayin isteyen herkes ya Cinci Hoca'ya hediye gönderiyor ya da Şekerpare'ye rüşvet sunuyordu. Ve ikisi de bunu sistemli biçimde kayda alıyordu. Şekerpare'nin muhasebe ağı Osmanlı tarihinde benzeri olmayan bir yapıydı. Üvey oğlu Süleyman ve kocası Filiz İsmail rüşvet defterini tutuyordu. Kim ne istedi, ne verdi, ne zaman gerçekleşti, her şey kayıt altındaydı. Bu ağ artık yalnızca sarayla sınırlı değildi. Anadolu'daki kadılık tayinleri, İstanbul'daki müderrislikler, hatta bazı eyalet görevlileri bile bu merkezden geçiyordu. Bu durum Kösem Sultan'ı rahatsız etmeye başladı. Çünkü ilk defa kendi kurduğu sistemin dışına taşan bir kadın vardı. Ve bu kadın annelik otoritesini bile hiçe sayabilecek cesarete ulaşmıştı. Kaynaklara göre bir gün Şekerpare Kösem Sultan'ın çağrısına uymadı. Harem içindeki hiyerarşide bu açık bir meydan okumaydı. Tartışma büyüdü. Şekerpare Kösem Sultan'ı saçlarından tutup duvara çarptı. Bu Osmanlı Sarayı'nda düşünülemeyecek bir olaydı. Bir cariye, devletin gerçek yöneticisi sayılan Valide Sultan'a fiziksel şiddet uygulamıştı. Bu noktadan sonra Sultan İbrahim bile durumu görmezden gelemedi. Şekerpare'nin mallarına el konuldu. Sürgüne gönderildi. Ama iş burada bitmedi. Şekerpare'nin kullandığı depoya girildiğinde ortaya çıkan manzara devlet erkanını bile şok etti. 16 büyük sandık dolusu altın, gümüş, mücevher, samur kürk, ipek kumaş, değerli eşyalar. Servetin büyüklüğü için dönemin kaynakları şu ifadeyi kullanır: bir orduyu baştan aşağı donatacak kadardı. Sultan İbrahim bizzat gelip depoyu gördü. Şaşkınlıkla şu cümleyi söylediği aktarılır: benden bile zenginmiş. Şekerpare'nin kocası ve üvey oğlu idam edildi. Servet hazineye aktarıldı. Ama asıl dikkat çekici olan şuydu: bu ağ Sultan İbrahim'in izni ve bilgisi olmadan kurulmamıştı. Cinci Hüseyin Efendi Sultan İbrahim korkularını yönetiyordu, Şekerpare ise arzularını. Ve padişah bu iki kişi olmadan neredeyse karar veremez hale gelmişti. Başka bir rivayete göre Sultan İbrahim haremdeki cariyelerden birinin dışarıyla ilişki kurduğunu öğrenir. Ancak hangi cariye olduğu tespit edilemez. Bunun üzerine padişah bütün cariyelerin suçlu olabileceği sonucuna varır. Ve iddiaya göre yaklaşık 280 cariyenin taş bağlanmış çuvallara konularak boğazın sularına atılmasını emreder. Bu olayın yerli Osmanlı kaynaklarında açıkça geçmemesi tarihçiler arasında büyük bir tartışma yaratmıştır. Ancak şu gerçek kesindir: Sultan İbrahim döneminde
haremde toplu sürgünler, boğdurmalar ve kaybolmalar yaşanmıştır. Bir Osmanlı padişahı ilk defa şüphe gerekçesiyle insanların hayatına son verebiliyordu. Sultan İbrahim getirdiği kurallar sarayda adeta bir hapishaneye çevirmiştir. Cariyelerin pencereden dışarı bakması yasaklanmıştır. Haremde konuşmalar fısıltı seviyesine indirilmiştir. Aynı cariyenin 2 gün üst üste padişahın huzuruna çıkması yasaklanmış. Geceleri sarayda çıplak ayakla dolaşmak mecburi hale getirilmiş. Bu kuralların hiçbirinin devlet geleneğinde karşılığı yoktur. Hepsi Sultan İbrahim'in kişisel korkularının kanuna dönüşmüş halidir. Sultan İbrahim'in zulmü yalnızca haremle sınırlı kalmaz. Devletin en üst makamındaki isimler bile artık güvende değildir. En çarpıcı örneklerden biri Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa'dır. Tecrübeli, başarılı ve devlet adamı olarak saygı gören bu sadrazam, Sultan İbrahim'in bir gece aniden bana ihanet ediyor demesi üzerine hiçbir soruşturma yapılmadan boğdurulur. Paşa'nın tek suçu şudur: padişaha artık bazı taleplerinin imkansız olduğunu söylemek. Aynı şekilde Yusuf Paşa, Girit seferinde adanın tamamını fethedemediği için Sultan İbrahim tarafından başarısızlıkla suçlanır ve sarayda idam ettirilir. Oysa askeri açıdan sefer başarılıdır. Ancak padişah için gerçek değil, tatmin önemlidir. Bu dönemde sadrazam olmak Osmanlı tarihinde ilk defa ölümle eş anlamlı hale gelmiştir. Devlet adamları artık şu gerçeği kabul eder: padişaha en yakın olan mezara en yakındır. Sultan İbrahim korkularını yalnızca saraya değil bütün İstanbul'a yayar. İstanbul'da gündüz araba ile dolaşmak yasaklanır. Çarşılar sabah kapatılır, gece açılır. Saray çevresinde yüksek sesle konuşmak suç sayılır. Halkın saraya bakarak yürümemesi emredilir. Yani şehir fiilen bir kişinin ruh haline göre yönetilmeye başlamıştır. Özellikle İstanbul'da sürekli suikaste uğrayacağı korkusuyla yaşamaktaydı. Bu nedenle saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldırmış, geceleri kimsenin izinsiz dolaşmasına izin vermemiştir. Saraya yaklaşan kayıkların sayısı sınırlandırılmış, boğaza kontrol noktaları kurulmuştur. İstanbul içi ulaşım neredeyse tamamen yaya ve atlı sisteme dönüşmüştür. Sultan İbrahim'in son takıntısı tarihe Samur meselesi olarak geçecektir. Bu artık bir zevk değil, açık bir saplantıdır. Bir gece padişah Yahudi bir cariyenin anlattığı masaldan etkilenir. O geceden sonra Sultan İbrahim için tek gerçek vardır: samur kürkü. Sarayın duvarları, pencereleri, koltukları, perdeleri samurla kaplanır. Hatta bazı odalarda yere basılmaması için zemin bile samurla döşenir. Ama samur sıradan bir kürk değildir. Dünyanın en pahalı kürküdür ve Osmanlı'da zaten çok sınırlı sayıda bulunur. Bunun üzerine Sultan İbrahim bütün valilere ferman gönderir: kimde samur varsa derhal saraya gönderilsin. Bulamayanlar ise parasını gönderecek. Yetmez, samur vergisi getirilir. Normalde vergiden muaf olan ilmiye sınıfı bile bu vergiye tabi tutulur. Tarihçiler bu döneme boşuna samur devri dememiştir. 1647'ye gelindiğinde Osmanlı hazinesi fiilen çökmüştür. Askerlerin ulufesi ödenemez, yeniçeriler maaşlarını aylarca alamaz, donanmanın bakımı yapılamaz. Ama haremde yeni kürkler, yeni mücevherler, yeni cariyeler vardır. Devletin parası ilk defa açıkça ordu yerine hareme aktarılmaktadır. Ve işte kopma noktası da burada yaşanır. Girit seferinden dönen Ocak Ketüdağısı Kara Murat Ağa, samur vergisini ödemeyi reddeder. Kara Murat Ağa şu cümleyi padişaha söyler: biz samur için değil, devlet için savaşıyoruz. Bu sözler sarayda bomba etkisi yaratır. Artık yalnızca halk değil, ordu da padişaha güvenmemektedir. Sadrazam, Şeyhülislam, ocak ağaları gizlice toplanır. Konu açıktır ama kimse yüksek sesle söyleyemez. Bu padişah yaşarsa devlet yıkılır. Sonunda ilk defa Osmanlı tarihinde şu karar alınır: padişah tahttan indirilecek ve yerine henüz 7 yaşındaki oğlu 4. Mehmet geçirilecek. Ama asıl iktidar resmiyette değil,
Filyat'ta Kösem Sultan'ın eline geçecektir. 1648 yılında bir sabah Sultan İbrahim'e haber verilir. Artık padişah değilsiniz. Yani artık bir hükümdar değil, sıradan bir kuldur. Sarayın içinde taş bir odaya kapatılır. Kapısı kurşunla mühürlenir. Dışarıyla bütün bağlantısı kesilir. Ve içeriden günlerce bağırma sesleri gelir. Ben padişahım, açın kapıyı. Ama artık kimse dinlemez. Saray halkı eski padişahın haline üzülmektedir. Onu kurtarmak isteyenler vardır. Bu söylentiler Kösem Sultan'ın kulağına gider ve korkulan karar alınır. Sultan İbrahim yaşadığı sürece tehlikelidir. Şeyhülislam Abdurrahim Efendi fetvayı verir. İki halife bir arada olursa biri öldürülmelidir. Cellatlar taş odaya girer. Sultan İbrahim direnmez. Sadece şunu söyler. Sizi annem gönderdi değil mi? Ve Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah resmi kararla boğularak öldürülür. Cenazesi gizlice çıkarılır. Amcası 1. Mustafa'nın yanına gömülür. Sultan İbrahim ölümüyle saray rahatladı ama devlet kurtulmadı. Çünkü geride parçalanmış bir hazine, güvenini kaybetmiş bir ordu, korkuya alınmış bir bürokrasi ve 7 yaşında bir çocuk padişah kalmıştı. Yeni padişah 4. Mehmet'ti ama gerçek padişah Kösem Sultan'dı. Sultan İbrahim'in mucize doktoru Cinci Hüseyin artık korunmasızdı. Onun da sonu ibretlik oldu. Saray baskınında 3000 keseden fazla altın, 70.000 kuruş nakit, 50'den fazla samur kürk, sandık dolusu mücevher bulundu. Bu paralar halka dağıtıldı ve tarih bu paraya şu ismini verdi: Cinci Akçesi. Ama Cinci kurtulamadı. Limni'ye sürüklenirken yolda boğduruldu. Yani Sultan İbrahim'in deliliğinden beslenen herkes birer birer yok edildi. Bugün tarihçiler Sultan İbrahim için şu tahmini yapar. Osmanlı'nın ilk psikolojik vakası. Ne tam deli ne tam masum. Ama kesin olarak bir şey var. Sultan İbrahim Osmanlı'da ilk defa padişahın da harcanabilir olduğunu gösterdi. Ve ondan sonra hiçbir hükümdar kendini güvende hissetmedi. Bu hikayeyi beğendiysen kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.